infodeminin tanımı aslında güzel bir tanımı var. Bu sorduğunuz sorunun yanıtı olabilecek. Yani bir sorunun çözümünü zorlaştıracak kadar fazla bilginin ortaya yayılmış olması, dağılmış olması anlamına geliyor. Çünkü aslında bilgi denen şey bir sorunu çözebilmek için kullandığımız bir kaynakken infodemide çok fazla bilgi olması ve denetimsiz, doğruluğu denetlenmemiş çok fazla bilginin ortalıkta olması nedeniyle bu sorunu çözmekten çok sorunu daha da karmaşıklaştırması anlamına geliyor. Pandemi açısından infodeminin önemi şöyle, pandemi demek yani özellikle de hani içinde yaşadığımız pandemiyi de düşünecek olursak çok sayıda insanı etkileyen yeni bir enfeksiyon etkeniyle üstelik de ortaya çıkmış. Yani biz aslında burada başka bir etkenle bir pandemi beklenirken, hani influenza pandemisi beklenirken tamamen yeni bir etkenle ortaya çıkmış. Bu pandemi döneminde o kadar çok bilgi ihtiyacı var ki, o kadar çok bilinmeyen şey var ki, tabii bu durum infodemi için çok elverişli bir ortam oluyor. Çok fazla bilgi açlığı olunca çok fazla bilgi sunumu oluyor. İşte burada akıl karıştırıcılık çok önemli bir şey. İnsanların doğru kararlar almasını ya da işte yani sağlık otoritelerinin kanıta dayalı olarak topluma sunduğu önerilere uyumun azalması. Çünkü çok akıl karıştırıcı, başka çelişkili bilgiler olduğu için önlemlere uyumu azaltmak, paniğe neden olmak, duygusal aşırı reaksiyonlara sebep olabilir. Çünkü insanlar endişelenebilirler, korkulabilirler, yanlış tanılar kendilerine koyabilirler ve tabii yine bu pandemide yaşadığımız şeylerden bir tanesi işte çamaşır, alkol içmek gibi, kolonya içmek gibi, ne bileyim çamaşır suyu sürmek gibi böyle birçok dünyanın her tarafından, Türkiye'den ve dünyanın her tarafından yani doğrudan sağlığa zararlı uygulamalar. Onun dışında ayrımcılık gibi, biliyorsunuz bunları da yaşadık, hala da yaşıyoruz aslında. Yani bir suçlu bulma hani psikolojisiyle yayılan bilgilerden insanlar arasında ayrımcılığa yol açması, şiddeti körüklemesi ve tabii güveni azaltması ve böylece doğru bilgiyi de siz verdiğiniz zaman hani doğru bilginin de arada kaynayıp gitmesi ve ona hiçbir zaman ulaşılamaması gibi özellikle pandeminin yönetilmesini çok zorlaştırıyor. Şöyle söyleyeyim, Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilanından hemen sonra aslında bir hani böyle bilgi yönetimi, infodemiyle mücadele birimi gibi bir şey kurdu. Çünkü pandeminin yönetimi kadar önemli. Uyumu sağlamak için, pandeminin kontrol edilmesi için, öyle söyleyeyim. Türk Tabipleri Birliği gerçekten bu süreçte her zaman sağlıkla ilgili olduğu gibi ama özellikle bu Covid pandemisi gibi gerçekten bu çok zorlu süreçte infodeminle mücadele konusunda çok önemli işler yaptı. Hemen Covid-19 İzleme Kurulu kuruldu hızla. Ve orada çok çeşitli uzmanlık alanlarından, Türkiye'nin her tarafından konuyu bilen, pandemiyi bilen, iletişimi bilen birçok kişiden bir izleme kurulu kurdu. Aslında da adından anlayacağınız üzere bir kere Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı işlevlerden bir tanesi izleme oldu. Yani izleme de gerçekten infodemiyle başa çıkmada çok önemli bir şey. Yani takip etmek, izlemek ve bununla ilgili toplumu sürekli olarak bilgilendirmek. Türk Tabipleri Birliği'nin yani izleme, kanıtları sürekli olarak değerlendirme ve kanıta dayalı bilgiler oluşturma, savunuculuk yapma derken toplum sağlığını, sağlık çalışanlarının sağlığını, haklarını korumak için bu süreçte savunuculuk görevi yaptı. Hemen bir web sitesi hazırladı. Web sitesinde hem topluma hem sağlık çalışanlarına yönelik doğru bilgiler var. İnfodemiyle baş etmede bu da çok önemli bir şey. Güvenilir kaynaklardan hemen acilen yani vaktinde doğru bilginin sürekli olarak verilmesi. Hatta şöyle bir şey öneriliyor. Yanlış bilgiyle savaşmak yerine hızlı bir şekilde doğru bilgiyi üretmenin hani hayır o doğru değildir demekten daha önemli olduğu söyleniyor. TTB böyle bir görevi de üstlendi. Salgının başından bu yana aylık olarak raporlar yayımladı.
Bunları yine web sitesinde bulmak mümkün. Sadece web sitesinde bunları koymakla kalmadı. Her seferinde bir basın toplantısı düzenleyerek bunları duyurdu. Yani salgının gidişatına uygun çok önemli temel noktalarda bu bilgi sundu. Örneğin okullarla ilgili. Yani her yeni bir dönem geldiğinde işte önce bir kapalıydı. Önce başta okullar kapandı. Sonra bir okulların açılması gündeme geldi. Böyle önemli karar noktalarında yine uzmanların görüşlerinden yararlanarak çok gerçekten güzel raporlar hazırladı. Dediğim gibi bu raporların duyurulması için de çaba harcadı. Sonra aşılar geldi, aşılarla ilgili. Dediğim gibi aylık durum değerlendirme raporu, birçok webinar yaptı. Bu webinarlar sağlık çalışanlarının bu süreçte hem öğrenmesine hem işi doğru yönetmesine çok katkı sağlayacak, çok önemli bir bilgi kaynağı oldu. Yani bu bilgi sadece toplum için değil, sağlık çalışanlarının da bu sürede ne yapacakları konusunda hem kendilerini korumak hem toplumu korumak, tanı, tedavi, rehberleri bunlar da sürekli değişiyor. Bu açıdan da Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanları için de çok önemli bir kaynak oluşturdu. Dediğim gibi hem toplum sağlığı için hem sağlık çalışanlarının sağlığı için. Hani haklar konusunda mücadele etti. Topluma sürekli yani iyi gitmeyen, doğru yapılmayan konularda da toplumu sürekli bilgilendirdi ve aslında baştan beri yapılan bir takım çalışmalarda da hani güven duyulan kuruluşlar açısından Türk Tabipleri Birliği'nin toplumda güven duyulan, bilgisine güven duyulan, görüşüne güven duyulan önemli kuruluşlardan biri olduğunu görüyoruz. Bu da çok hani memnuniyet verici bir şey. Hem eğitim, hem savunuculuk, hem bilgilendirme, hem izleme ve takip görevi yaptı aslında. Birçok raporlar, dokümanlar onlara ulaşmak mümkün. Hala da devam ediyor bu çalışmaları. Değişen gündem, salgın gündemiyle birlikte. Tabii şeyi de belki söylemem lazım. Yani bütün uzmanlık dernekleri de Türk Tabipleri Birliği ile birlikte çok iyi bir işbirliği içinde çalışıyorlar. Bu da çok önemli. Yani biz de Halk Sağlığı Uzmanları Derneği olarak Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Doğru uzmanları buluyor, gündeme getiriyor Türk Tabipleri Birliği. Onların bilgisinden, deneyiminden faydalanıyor. Evet, dediğim gibi önemli bir kaynak oluşturuyor. İnfodemiyle mücadelede en önemli konulardan bir tanesi bu. Güvenilir, doğru, güncel bilgilerin bir de etkili bir şekilde sunulması da çok önemli. Yani onları o web sitesinde ölü bir şekilde bırakmak yerine Türk Tabipleri Birliği bence bunu iyi bir şekilde paylaşmayı da bu süreçte başarabildi. Bu konuda da yine işte Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Merkezi'nin örneğin böyle güzel sıraladığı ilkeler var. Belki ben en başa yani kullu koyacağım şeylerden bir tanesi infodemiyle mücadelede güveni sağlamak, toplumda güveni sağlamak. Bu gerçekten pandemiden ne öğrendik diye birinci yılın sonunda yapılan birçok toplantı oldu. Hem tanısı hem tedavisi hem korunması. İşte bu toplantılardaki en önemli konulardan bir tanesi pandemide şunu öğrendik. Birçok bilgi üretildi ama bu bilgiyi eğer toplumla etkili bir şekilde, şeffaf, açık bir şekilde paylaşamazsak, bunun iletişimini iyi bir şekilde yapamazsak ve güveni sağlayamazsak infodemiyle baş etmek çok zor. İnfodeminin kolay yayılma fırsatı bulduğu en önemli ortam toplumdaki güvenin düşük olması. Aslında bu güveni toplum, bilim ve hükümet üçgeninde, hükümetler üçgeninde düşünebiliriz. Yani sadece toplumun işte bilime ya da toplumun hükümete güveni ya da güvensizliği değil, hükümetin bilime, hükümetlerin, devletlerin topluma ve yine bilim toplum gibi düşünürsek bu üçgendeki güveni sağlamak infodemiyle baş etmede çok önemli en önemli konu aslında. İşte bu güveni peki sağlamak nasıl olacak? Bu güveni sağlamanın en önemli bir numaralı konusu baştan itibaren toplumla salgının özellikle gidişatı ile ilgili biliyorsunuz Türkiye'de bunlar da çok yani sorunlu oldu. Hiçbir zaman salgının gidişiyle ilgili, sayılarıyla ilgili kimler örneğin şu anda işte her gün bir ölüm ve yeni olgu sayıları açıklanıyor. Çok kısa bir süre bunların yaşa göre, cinsiyete göre, illere göre dağılımı verildi. İşte tanımlar değişti. Ama hala bilmiyoruz biz kimler etkilendi bu salgından, hangi toplum kesimleri etkilendi, kimler bu kişiler, bunları bilmiyoruz. Yani bir şeffaflık, verilerin şeffaflığıyla ilgili önemli bir sorun var. Bu güveni yaratmada çok önemli. Toplumla baştan itibaren verilerin güncel, açık
paylaşılması, ondan sonra verilecek her türlü bilgiye olan güvenin sağlanması açısından da çok önemli. Herhalde en başa bu şeffaflık, açıklığı koyardım ve bu güvenin sağlanması için karşılıklı yapılması gerekenleri koyardım. Onun dışında güvenilir bilgi kaynaklarını oluşturmak ve bunların kolay ulaşılabilir olması. Bazen de güvenilir bilgi kaynakları var ama bunlar kolay ulaşılabilir olmuyor. İnternette yazdığınız zaman, örneğin işte Google'da bir keyword, bir sözcük koyduğunuz zaman ilk gelen bilgi kaynakları, en çok tıklanan, reklam alan, buralara daha çok güvenilir bilgi kaynaklarının çıkması gibi, medya ile işbirliği yapmak, sivil toplum kuruluşları, hükümet, bilim insanları, bunların birlikte çalışarak güvenilir bilgi kaynakları oluşturmak ve tabii öbür taraftan bakarsak bu gibi pandemi gibi durumlar toplumda sağlık okuryazarlığı düzeyinin arttırılması için önemli bir fırsat. Çünkü insanların şu anda sağlıklarını korumakla ilgili acil bilgiye ihtiyaçları var. Normal zamanda söylediğiniz şeyler o kadar, hani el yıkamak bizim sağlıkçılar olarak çok iyi bildiğimiz bir koruma yöntemi. Her zaman el yıkamanın önemini biliriz, söyleriz ama insanlara çok sıradan, hiç sofistike olmayan, yani ben zaten yıkıyorum diye düşündüğü bir şey. Ama şimdi ne kadar önem kazandı? Öyle mi yıkayayım, böyle mi yıkayayım, kaç saniye yıkayayım, neyle yıkayayım? Bu gibi zamanlar toplumda sağlık okuryazarlığını arttırmak için iyi zamanlar. Çünkü açık insanlar, bilgi almaya açık. Bunu iyi kullanmak lazım ve tabii sağlık okuryazarlığının hani yükseltilebilmesi için ilkokuldan başlayıp, hani örgün eğitiminin her basamağında mutlaka bir sağlık konusu olmalı. Ne okursanız okuyun, yani üniversiteye de gelseniz, mimarlık okuyun, mühendislik okuyun, ne okursanız okuyun, sağlık okuryazarlığı gerekli. Sağlıklı binalar için de gerekli, mühendisler için de gerekli. Sağlık okuryazarlığını dediğim gibi örgün eğitimin bir parçası yapmak. Belki son olarak şunu da söyleyebilirim. Bu süreçte COVID ile ilgili Türkiye için söylüyorum. Kimlerden bilgi ediniyorsunuz diye birçok çalışmalar yapıldı. Hani insanlar için aileleri, arkadaşları hala önemli bilgi kaynakları görünüyor. Birbirimizden öğreniyoruz. O yüzden de bir tehlike var. Yani dolayısıyla sağlık okuryazarlığının düşük olması daha da bu durumda bir zorlu bir mesele haline geliyor. O yüzden sağlık okuryazarlığını yani toplumun her kesiminde arttırabilmek için sağlık çalışanlarıyla olan karşılaşmalar da çok önemli. Hem kişilerin sağlık çalışanlarına doğru sorular sorması hem de onların sağlık okuryazarlığını arttıracak bir iletişimde bulunması. Tabii bunun için sağlık ortamındaki önemli sorunların da giderilmesi lazım. Zaman sorunu gibi örneğin. Başka bakayım aldığım notlardan. Türkiye için evet onu söylüyordum, unuttum, affedersiniz. Bu yapılan çalışmalarla ailelerim, arkadaşlarım demişti ama yine toplumun önemli bir kısmında görünüyor ki bu televizyon programlarına çıkan uzmanlar da önemli bir bilgi kaynağı oluyor. Çünkü orada hani internette birçok bilgi var, hangisi doğru diye anlama meselesi var ama hani uzmanın verdiği bilgide öyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Uzman olarak çıkıyor, konuyu bilen olarak çıkıyor. Türkiye'de uzmanların verdiği bilgiden de faydalanmanın önemli olduğu gösterilmiş bu süreçte yapılan çalışmalarda. O zaman da şöyle bir ihtiyaç doğuyor. Bu çıkacak kişilerin kim olduğunun doğru seçilmesi. Çünkü bazen konuyla ilgisi olmayan o kadar çok insanın bu süreçte, hani başka uzmanlık alanları var. Ama bu süreçte gerçekten konuyu bilen birçok insan var. Konuyla doğrudan ilişkili olan, çalışma alanı bu olan, uzmanlığı bu olan doğru kişinin, yani medyaya da çok önemli görevler düşüyor. Doğru kişilerin bulunup çıkarılması, doğru sorular sorulması ama birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Yani hep birlikte medyanın, sağlıkçılarla, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bunları söyleyebilirim.